Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle bakın, gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Oldukça da kolay bir model. Böyle halkalardan burgu gibi gözüküyor, böyle saç örgüsü gibi gözüküyor ama halka halka yaparak ilerliyoruz ve bu halkaları en sonda birleştiriyoruz. Ben bugün mavi renkte çalıştım ama hem kız hem erkek çocuklarınız için uygun bir modeldir. Aynı zamanda bakın, bunun beresini de daha önceden yine yapmıştık. Bu berenin anlatımını da yine kanalıma yüklediğimde atkı videosunun altında, yani bu videonun altında bunun linkini de ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde tam takım olarak hazırlayıp kullanabilirsiniz. Çok da çabuk bitiyor. İlerleyen de bir model. Evet, atkımızı 7-8 yaş çocuklar için yaptım. 1 metre 50 santimlik bir ölçüsü var. O şekilde hazırladım ve böyle püsküllerimizle de birlikte hareketlendirdim. Siz isterseniz püskül takabilirsiniz, isterseniz takmadan da kullanabilirsiniz. Şimdi kullandığım malzemem kar topu Aksoft kullandım. 100 gram 250 metredir. Kodu da 544. 1,5 adet ip kullandım arkadaşlar bu atkım için. Tığ numaram da 7 numara 4 milimlik bir tığ arkadaşlar. Malzemem bu kadar. Evet, şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle de destek olmayı unutmayın. Yorumlar bizler için çok önemli. Daha fazla kişilere ulaşabilmemiz için ve daha fazla video gelmesi için arkadaşlar. Bir amacı dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Evet, atkımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle bunun için 23 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 tane zincir çektim. Artı 3 tane de yine çekiyorum. Bu benim trabzanım olacak. En son çektiğim 3 tane. İpime doluyorum. Bakın 1, 2, 3 tane atlıyorum. Şöyle dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Burada zincirim dahil 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi örneğimizi direkt kurmaya başlıyoruz bu sırada arkadaşlar. 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincirimi çektim. Şimdi bu 9 zincirimin hemen şöyle bakın yakınlaştırayım. Dip kısmında, 9 zincirimin dip kısmında, şimdi şöyle bakın 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğime ipimi takıyorum ve içinden geçiriyorum. Şimdi 5 tane trabzan yapacağım yan yana. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim. Şimdi bakın yine, şimdi bu 9 zincirimin hemen dip noktasında şurada 2 tane ilmeğimiz var. Bakın biri bu, biri de bu. Bunlara takıyorum ve içinden çıkarıyorum kaydırmayla. Yine 5 tane trabzan yapıyorum yan yana. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 9. Yine 9 tane zincirimin hemen dip noktasındaki şu 2 tane ilmeğimi alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 9 tane zincir çekiyorum.
3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri, hemen 9 tane zincirimin dip noktasındaki şu iki ilmeğimizi alıyoruz. İlmek başında bakın. Hemen zaten şu trabzanımızın üst noktası bu ve yanındaki. Bu 9 zincirimizin de dip kısmı oluyor arkadaşlar. Buraya kaydırmayla bağlıyoruz. Ve yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Yine 9 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde dip kısmından kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi başlarken bir tane trabzanla başladık. İkinciye örneğimizi kurduk. Burada da yine bir tane trabzan yapıyorum. Evet ve sonlandırmış oldum. İlk sıramı döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına, bakın hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Daha sonrasında şu halkayı şöyle ön tarafa doğru, şu anda ters kısmındayız. Bakın ön tarafa doğru katlıyorum. Katlıyorum ve onun yanındaki yanındakine ikinciye, yani buradan şaşırırsanız arkadaşlar alttan sayın 1 2, hemen onun üst noktası. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4 tane arada vardı. 5.'ye de örneğimizi kurduk. Ne yapıyoruz? Yine bu halkayı ön tarafa doğru bastırıyorum. Parmağımla tutuyorum. Ve hemen şu anda bakın bunun üzerindeki ilmeğimizi yapmışız. Şimdi buradaki trabzanımızın üzerindeki ilmeğimize bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum yine. 2 3 4. Yine bu halkamı ön tarafa doğru atıyorum. Bakın bunun üzerindekine sık iğne yaptım. Şimdi geliyorum. Şu trabzanımızın üzerindekine sık iğne yapıyorum. Yine sık iğne ile devam ediyorum. Bunu yine ön tarafa atıyorum. Hemen yanındakine sık iğne ile bağlıyorum. Ve yine devam ediyoruz. Bu halkayı yine ön tarafa attım. Yanındakine sık iğne, şu trabzanın üzerine sık iğne ve sondaki zincirime de bir tane sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum. Bakın bu halkalar ön tarafa gelmiş oldu. Bunun üzerine de 5 tane örnek kurmuş olduk. Yani 2 4 5 tane halkamız var. Genişliğimiz 15 santim arkadaşlar. Şu genişlik 15 santim oldu benim. Şimdi devam ediyorum yine. Sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi trabzan sırasıyla devam edeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine yine bir tane trabzanımı yapıyorum. İlk başlarken bir trabzan, sonunda bitirirken de yine bir tane trabzanımız hep sabit kalacak. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ikinciye örneğimizi kurmuştuk. Zaten bundan sonrası kolay. Hemen bunların baş noktasına örneklerimizi kuruyoruz. Şimdi yine 9 tane zincirimi çekiyorum. 5 6 7 8 ve 9. Yine bu 9 tane zincirimin hemen dip kısmında, bakın bu kısımla birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi 5 tane zincir trabzan yapmıştık. Yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 9 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincirimi çekiyorum. Hemen bakın gene dip kısmıyla yine 2 taneyi alıyorum. Bu ikisini kaydırmayla içinden çıkarıyorum. Ve yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. Bu kadar.
Kolay bir model. Aynı zamanda da çok şık bir model arkadaşlar. Evet, 5 tane yaptım. Şimdi yine 9 tane zincirimi çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9 zincirimi çektim. Hemen dip kısmıyla birleşimizi yapıyoruz. Eğer daha dar yapmak istiyorsanız 4 ilmekle, hani 4 tane örnek kurun. O şekilde de yapabilirsiniz. İşte bunların aralarına hani 5 tane de bir değil de 6 tane de bir yapabilirsiniz. 4 tane de bir yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Sizin tercihinize kalmış. Ben 5 tane de bir yaptım. Siz istediğiniz gibi, dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi yine 9 tane zincir çekeceğim. 9. Hemen dip kısmıyla birleşimizi yapıyoruz. İki üç renkli olarak da çalışabilirsiniz. Ben tek renk çalıştım. Her sırada farklı bir renkle çalışırsanız bu halkalarınız farklı farklı renklerde olmuş olur. O da güzel bir görüntü olmuş olur arkadaşlar. Gerçekten çok şık olur. O şekilde de yapabilirsiniz. 9 zincir. Kız erkek için uygundur. Onu da söyleyeyim. Yetişkin, çocuk boy, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, bakın en sonda bir tane trabzanımı yaptım ve sonlandırmış oldum. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dip noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Arka kısmında sık iğne yapacağız arkadaşlar. Evet, bakın yine bu halkayı öne doğru atıyorum. Hemen bunun üzerindeki trabzanıma bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yine bunu öne atıyorum. Bunun üzerindeki, bakın hemen alttaki trabzanımın üzerine sık iğne yapıyorum. Evet, atkımız hep bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra trabzanlı sıra ve örnekli sıra. Bunu yine öne atıyorum. Hemen bakın, hemen bunun üzerindeki trabzanı, bunu yapmıştık, bu trabzanımızı bunun üzerindeki trabzanımıza sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra örnekli sıra şeklinde ilerleyeceğiz. Bu halkaları atkımız bittikten sonra iç içe geçirip en son sırayı o şekilde bitireceğiz, tamamlayacağız. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Bunu yine öne atıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum ve sonda da bir tane sık iğne yaptım. Döndürdüm. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bir tane trabzanım vardı kenarda. Buraya da bir trabzan yapıp yine örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. 9. Hemen dip kısmından alıyorum ve devam ediyoruz. Evet, atkımız böyle ilerleyecek. Sanırım anlaşıldı. Bakın bu şekilde ilerleteceğiz atkımızı. İstediğimiz ölçüye, uzunluğa gelene kadar kaç santim istiyorsanız arkadaşlar, kaç santim istiyorsanız o kadar uzunluk yapacaksınız. Ben 8-9 yaş bir çocuk için yapacağım. 1 metre 50 santimlik bir ölçüm olacak arkadaşlar. Eğer yetişkin yapacaksanız 1 metre 80 santim, 2 metre gibi bir ölçü yapabilirsiniz. Yeni doğan yapacaksanız tabii ki bu genişliğini birazcık daha dar başlayın. Mesela şöyle 4 tane olarak başlayabilirsiniz. Yeni doğan olacağı için böyle 4 örnekli olarak kurabilirsiniz. Yeni doğan 80-90 santimlik gibi bir ölçü yapabilirsiniz. 1-2 yaş 1 metre 20 santim gibi bir ölçü yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi ben uzatayım. En son bitiş sırasıyla geleceğim. Bu halkaları nasıl iç içe geçireceğimizi de yine sizlerle paylaşacağım. Evet, ben atkımı tamamladım. 1 metre 40 santim ölçüye gelene kadar bir atkı yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları ben iç içe geçirdim ama sondaki bir sırayı bıraktım. Onu beraber yapacağız. En son şöyle göstereyim. Bakın en son ters kısımdan sık iğne sıramı yaptım. Ve bitiş noktasını beraber yapacağız. O yüzden orada bıraktım. Şimdi dip kısma geliyorum.
Şöyle bir kısmına. Burada en son kısımdaki yeri sizler için bıraktım. Sizlere göstermek için. Şimdi ilk baştaki şöyle göstereyim. İlk baştaki halkamdan tığımı geçirdim. Üstteki halkamdan da geçiriyorum. Bu üstteki halkamı şu ilk takmış olduğum yani birinci sıradaki halkamın içinden çıkarıyorum. Birazcık uzatıyorum. Hiç tığımı çıkarmıyorum. Bakın tığım sabit. Üçüncü sıradaki halkamı da tığımdan geçiriyorum ve ilk yine yani şunun içerisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Yine bu halkayı alıyorum. Tığımdaki halkanın içinden geçiriyorum. Yani bir nevi aslında zincir gibi çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın içinden geçiriyorum. Bunu alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bunu alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Örerken böyle hepsi bir arada olunca böyle hani iç içe geçmeyince hani bu nasıl model gibi geliyor. İşte çirkin gibi yani göze hoş gözükmüyor daha doğrusu ama böyle yaptıktan sonra gerçekten çok şık çok tatlı bir model oluyor. Dediğim gibi bunu rengarenkle çalışabilirsiniz. Her sırayı farklı bir renkte çalışabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Mesela örnekli sıra ve sık iğne sırasına bir renk. Sonra ikinci renk diğer örnekli sırası ve sık iğne öyle yapabilirsiniz. Eminim çok güzel olacaktır. Şimdi başa kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle içinden geçirerek böyle hafif de uzatıyoruz. Çekiştiriyoruz ki küçük kalmasın. Evet. Atkımızın bitene kadar bu şekilde gelelim. Evet ben hepsini yaptım. Bu kısmını da bitirdim. Şimdi bakın en son yere kadar geldim arkadaşlar. En sonki yere kadar geldim. Şimdi burada birleşimimizi yapacağız artık. Bir tane zincir çektim. Hemen dip kısmına bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Kenar kısmında trabzanımız vardı. Onu devam ettiriyoruz. Şimdi ipimi doluyorum. Şu halkayı alıyorum. Bakın halkayı yukarı alıyorum. İçinden geçiyorum halkanın. Daha sonrasında bunun hemen arka noktasında ikinci sık iğnem var. Bakın ikinci sık iğnem var. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar devam ediyorum. Diğer örneğime gelene kadar, halkama gelene kadar. Evet. Şimdi sıradaki 4 tane yaptım. 5. halkamızdı. Halkamın içinden geçiyorum. Daha sonrasında arkasındaki ilmeğime batıyorum ve içinden geçerek trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum yine 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi yine bakın halkamın içine ipimi doluyorum tabii ki. Halkamın içinden geçiyorum. Hemen arkasındaki ilmeğime batıyorum. İçinden geçiyorum ve trabzanımızı yapıyoruz. Yine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Evet. İçinden geçiyorum. Arkasındaki ilmeğimden geçiyorum. İpimi aldım. Her ikisinin içinden çıktım ve trabzan olarak sonlandırıyorum. Evet. Şimdi 4 tane. Burada herhalde 2, 4, 5. Sonda bir trabzanımızı yapmamış mıyız? Evet yine geliyorum. Bakın bunun içinden geçiyorum. Arka noktasındaki zincirimi aldım ve trabzanımı yapıyorum. Sonda da bir tane trabzanım vardı. Onu da yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Böylelikle atkımı tamamlamış oldum. Şöyle.
içinden çıkardım. Bunu da şöyle arka kısmında, bakın iç kısımda yürütebilirsiniz. Şöyle ince bir tığ alalım. Tığ yardımıyla veya bir iğneye takarak da yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Atkımızı böylelikle sonlandırmış olduk. Şimdi püskül kısmına geçeceğim. Eğer püskül yapmak istemezseniz bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben püskül yapacağım bu kısımlarına. Şimdi onu nasıl yapacağımı sizlerle paylaşayım. Şöyle bakın, bir ipimi alıyorum. İpimi aldım. Şöyle birazcık benim için yeterlidir. Bakın şöyle ipimi keseceğim. Kestim. Daha sonrasında yine buradan yine ikiye katlıyorum. Bunun boyutu kadar. Birazcık eşitsizlik olabilir. Çünkü ben en sonda hepsini eşitleyeceğim arkadaşlar. Keseceğim yani. Buradan yine yapıyorum. 2 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 3 tane yapmak istiyorum. Şöyle yine ikiye katlıyorum. Bakın şuradan şöyle ikiye katlıyorum. Ve en son buradan. Şimdi bunların üçünü şöyle 1, 2 ve 3. Bakın en kenardaki trabzanımın, şurada en kenardaki zincir kısmım var. Hemen şöyle ortalıyorum. Boşluğa takalım. Boşluklara takalım arkadaşlar. Bakın bu boşluğa takıyorum. Bunları şöyle tığımla alıyorum. Ortasını ikiye katladım. Tığımla aldım. İçinden geçiriyorum. Daha sonrasında bakın birazcık uzattım. Daha sonrasında buradakileri de alıyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Uzatıyorum. Evet. Buraya bir püskülümüzü yapmış olduk. Şimdi tekrar yapıyorum. Uzunluklarını çok ölçmüyorum. Çünkü en sonda keseceğim ben arkadaşlar. Bir tane yaptım. İkiye katladım. Daha sonrasında yine bakın ikiye katlıyorum. Yine aynı şekilde uzatıyorum. Keselim. Makasım da pek iyi kesmiyor. O yüzden biraz uğraştırdı beni. Evet, şimdi ikinciyi de yine ortasını ikiye katlıyorum. Burada 3 tane halkam oldu. Böyle. Sıradaki boşluğuma, bakın sıradaki boşluktan alıyorum. Hemen sıradaki şöyle görün. Bakın bunu buraya yapmıştım. Bunu da buraya yapıyorum. Alıyorum halkayı. İçinden geçiriyorum. Birazcık uzattım. Daha sonra bu taraftakini de alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bakın burada böyle 2 tane olmuş oldu. Bütün bunları aynı şekilde devam ettireceğiz. Bakın yine 3 tane hazırladım. Parmağımı şu şekilde yapıyorum. Yine sıradaki, bakın buraya sıra sıra yapıyorum püsküllerimi. Yoğun olması için içinden geçirdim. Tığın içinden geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Böyle. Şimdi bütün püsküllerimizi yapalım. Diğer tarafı da sonra o ikisini eşitlemeyi nasıl eşitlediğimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar püsküllerimi taktım ben. Şöyle göstereyim. Bakın iki taraflı da püsküllerimizi taktım. Daha sonrasında şöyle göstereyim. Bütün hepsine bakın her bir trabzan arasına püsküllerimizi taktık. Daha sonrasında püsküllerimizi önce atkımızı ikiye katlıyoruz. Eşitliyoruz iki ucunu. Şöyle iki ucunu eşitliyorum. Sonrasında bu püsküllerimizi iyice düzeltiyoruz. Her iki tarafı. Evet. Şöyle göstereyim bakın. Eşitlikleri bir değil. Ne yapıyorum? Alıyorum makasımı. Burada şöyle yan getireyim. Daha rahat çalışabilmek için. Şöyle. Şimdi ne kadar bir uzunluk istiyorsanız şöyle bir ölçeyim. Şu an 13 santim. Bakın şuradan şöyle iyice düzenledim. Gözüküyordur inşallah. Evet.
Bakın buradan püsküllerimi ben keseceğim. Şöyle dümdüz olacak şekilde. Siz de istediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, eşit bir şekilde püsküllerimizi kestik. Ve tamamlandı. Bakın bu şekilde. Ben çok uzun istemedim püskül kısımlarını. Siz daha uzun isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 santimlik bir püskülüm oldu burada. Böylelikle atkımızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın arka kısmı bu şekilde, ön kısmı bu şekilde. İnşallah faydalı olabilmişimdir. İnşallah kolay bir şekilde anlatımımdan yararlanabilmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.